Zanzibarlı İsmail abi hatırlıyor musunuz? Hani tüm Türkiye'nin sevdiği, samimiyetiyle herkesin kalbine dokunan İsmail abi. Yollar biraz savaş görmüş abi. Bu yollar ne zaman asfalt gelir? Valla işte biz de Recep Tayyip Erdoğan'ı buraya getirmemiz lazım. O belediyecilik çok iyi anlıyor. 6 ay sonra tekrar Zanzibar'a gittim ve bu kez İsmail abi bize Zanzibar'ı çok daha detaylı anlattı. Yazık ya arkadaşlar ya. Sizin koskoca Osmanlı İmparatorluğunuz buraya kadar gelmemiş ya biz kurtarmak için ya. İsmail abi bizi Zanzibar'ın en karanlık tarihine götürdü. Köleliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu, insanların nasıl yerlerde yaşadığını, neler yaşadıklarını anlattı. Köleler tuvaletleri burada yapıyorlardı. Bu odalarda tutuluyorlardı. Yaklaşık olarak 3 gün boyunca burada tutuluyorlardı. Bir kahve dükkanına kahve içmek için girdik. Ama olaya bakın nasıl karşılandık. Bu videonun uzun hali Tolga Öztürk YouTube kanalında. Zanzibar'a ikinci gelişim ama bu sefer yalnız değilim. Yanımda eşim var, oğlum var, bir de benim kardeşim gibi beraber büyüdüğümüz Emirhan var. Emirhan benim öz kardeşim gibidir. Yanında da sevgili eşi Burcu var. Onlar daha yeni evli çift, genç bir çift. Bu seyahatte Zanzibar'ı onlara göstermek istedim. Zanzibar'a iner inmez ilk işimiz arabamızı teslim almak oldu. Zanzibar'da araba kiralamak olmazsa olmaz. Ulaşım kolay değil. Gezmek istiyorsanız, adanın tadını çıkarmak istiyorsanız araba gerçekten büyük rahatlık. Arabayı kiraladığımız firmanın Google harita konumunu ve adını ekrana bırakıyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Bu bir reklam değil. Ben bu firmadan 2 kez araba kiraladım. İkisinde de hiçbir sorun yaşamadım. Daha gelmeden önce WhatsApp üzerinden iletişime geçtim. Havalimanında bizi karşıladılar ve arabamızı sorunsuz şekilde teslim aldık. Arabayı aldıktan sonra ilk işimiz yakıt almak oldu. Depomuzu doldurduk. Sonra para bozdurmak için döviz bürosuna geçtik. Burada para birimi Tanzanya şilini. Bankalarda para bozdurmayın, çok uzun sürebiliyor. En güzeli döviz büroları. Daha hızlı. Paramızı bozdurduktan sonra karnımız iyice acıkmıştı. Ben de onları Zanzibar'ın olmazsa olmaz duraklarından biri olan Stone Town'daki meşhur Lukman restoranına götürdüm. Zanzibar'a gelenler mutlaka uğraması gereken yerlerden birisi burası. Yerel yemekleri deniyorsunuz hem de oldukça lezzetli. Karnımızı doyurduktan sonra artık kalacağımız otele doğru yola çıktık. Otele vardığımızda açıkçası çok beğendim. Zanzibar'da kaldığım en güzel yerlerden biriydi diyebilirim. Hiç pişman olmadım. Ortamı, odaları, düzeni gerçekten hoşuma gitti. Herkes kendi villasını seçebiliyordu. Biz de uygun olanı seçtik, yerleştik. İlk günümüz biraz yol, giriş işlemleri, araba, para bozdurma derken geçti gitti. Ve ertesi gün artık Zanzibar'ı gezmeye başlayabiliriz. En çok da İsmail abiyi görmeyi istiyorum. İsmail abiyi çok özledim. Bir an önce görüşmek, sarılmak, yeniden Zanzibar sokaklarına beraber çıkmak istiyorum. Hadi bakalım. Zanzibar macerası başlıyor efendim. Şimdi sarılabiliriz sana abi. Nasılsın abi? Vallahi iyiyim ya. Siz de iyisiniz İyi inşallah. abi valla. Görmeli uzun zaman oldu ya. Doğru ya. En son Ocak ayında görüştük. Ne zaman? En son ne zaman Ocak görüştük? ayında abi. Doğru. Ocak'ta Doğru. buradayız. Valla tekrardan Zanzibar'a geldiğiniz için sizlere çok teşekkür Abi ne ediyoruz. demek? Valla senin için geldim abi tekrardan. Tolga Bey, özellikle senin sayende gördüğünüz gibi yollarımız yapılıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedik ve yardım gelmiş. Artık Cidden yollar yolları kim yapılıyor. yapıyor abi? Ya sen gösterdin ya. İşte yardım geldi. Yollar biraz savaş görmüş. Yollar biraz savaş görmüş abi. Bu yollar ne zaman asfalt gelir? Valla işte biz de Recep Tayyip Erdoğan'ı buraya getirmemiz lazım. O belediyecilik çok iyi anlıyor. Valla çok teşekkür ediyoruz. Ne demek abi ya? Büyüksünüz. Yollar ardından kim yapıyor şu anda? Yardım, gerçek yardım Türkiye'den geliyor. Gerçekten mi abi? Türkiye'ye gittiğinizde bizden selam söyleyin. Aleykümselam. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Tamam abi. Onu çok seviyoruz. Tamam abi söylerim. Abi şimdi gidelim Stone Town'a. Stone Town'u Tamamdır. gezelim. Şimdi bu arkadaşlar Stone Town'u bilmiyorlar. Sen Öyle bir mi? arkadaşlar Stone Town'un tarihini anlat. Her geçtiğimiz bu binanın, caddenin olayını, hikayesini anlat. Çünkü hepsi bir hikayesi var. Tabii, Senden tabii. dinleyelim abi. Tamamdır. Çünkü bilmeden gezince hiçbir şey anlamıyorsun ama tarihi birisi anlatırsa çok güzel oluyor. Arkadaşlar tekrardan Baharat Adası Zanzibar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk Burası abi. cennet gibi. Çok eğleneceksiniz. High five. Bu senin oğlun Benim değil mi? oğlum abi evet Çınar. Ha, tamam. Gel. Adı neydi? Çınar. Çınar. Benimle yarışmak ister misin? Koşalım. Hadi. O arabanın olduğu yere kadar. Çınar tutuyorum ben. Hadi. Güveniyorum Hadi sana 1, Çınar. 2, 3. Ben kazandım. Burada yenmek ya da kazanmak istersen mutlaka hile yapman lazım. Ben hile yaptım.
Abi sen nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ya işlerimiz ite kaka gidiyor ya. Aa niye? Düşe kalka. Ne oldu ki bu Yok arada ya, durgunlaştı şaka mı? yapıyorum. Vallahi her şey yolundadır. Geçen seferde sefer vardı. Sefer Bu vardı. sefer he? sefer nerede? Sefer yok. Sefer yok. Yani neden onu getirmedin ki? Abi o bu sefer gelemedi ama eminim Sefer de ailesiyle birlikte gelecektir Zanzibar'a. İnşallah. Kesinlikle listesinde olduğunu düşünüyorum. Ya Zanzibar'da her zaman kapılarımız açıktır yani sizin için. Abi Tolga geldiğinden beri seni anlatıyor. Zanzibar'ı çok güzel gezdiriyor İsmail abi diye. Anlata bitiremedi adayı. Ya onun sayesinde Çok çok beğendik Türk daha geliyor videolarda. Zanzibar'a. Senin sayende çok Ne Türk demek abi geliyor estağfurullah. Zanzibar'a. Biz aracı olduk abi. Şu anda benimle gezmek isteyen çok Türk var Zanzibar'da. İşte Nungwi'de olanlar var, Paje'de olanlar var. Efendime söyleyeyim, şehir merkezinde Evet. olanlar da var. Ve Tolga Bey senin sayende tabii ki Zanzibar artık çok yardım geliyor. Tıpkı bardaktan boşalırcasına yani yağmur gibi Abi biz aracıydık. yardım geliyor. Yardımı gönderen Türk halkı, yardımı gönderen Allah. Biz sadece aracıydık. Biz de aracı kıldı Cenab-ı Allah. Böyle oldu. Vallahi Yoksa biz çok kimmiş ki? teşekkür ediyoruz yani. Ne demek abi? Yardım yerine ulaştıysa ne mutlu. Zehirli oku atayım mı? At. Jumbo. Jambo bana habari gani nzuri sana eyo wageni wakaribishwa Zanzibar yetu Hakuna Matata. Abi her yer inşaat ya. Burası ben yani bu yolların hiçbirinde böyle bir yol çalışması yoktu. Ya Her sen yer. şikayet ettin ya geçen seferde. Yollar berbat dedin. Abi ben şaşkınım. Şehrin her yerinde var. Hani olmayan daha bir yol görmedim. Bütün yollar kazılıyor. Yeniden asfalt döşeniyor. Altyapı yapılıyor. Şaşkınım yani. Stone'tan coşmuş. Tabii sizin sayenizde işte bunlar yapabiliyoruz. Yani cidden bu yardımı Türkiye mi yapıyor abi? Tabii. Ben geçen seferde sizlere söyledim ya, şu anda Zanzibar'ın Cumhurbaşkanı benim gibi Türkiye'de okumuş bir sürü Türk arkadaşı var. Onlar da bizlere çok yardım ediyorlar. Senin bu videoların, reelslerin patladı abi. Mesela işte yolları seninle konuşuyorduk işte yollar mayın tarlası gibisinden. Bu yol bayağı bir izlendi o. 6 milyona yakın izlendi galiba. Tabii. Bunlardan sana dönüş oldu mu Cumhurbaşkanı'na falan? Gittiğinde ne konuştun abi? Seni Cumhurbaşkanı çağırmış galiba. Biz Cumhurbaşkanımızın yanına gittik, bizlere tebrik etmiş. Çalışmaya devam etmemizi istedi. Sizlere de zaten selamı var. Aleykümselam abi. Sizleri çok seviyor. Eyvallah abi. Buraya gelmenizi ve neler yaptığımızı görmenizi istiyor. Bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Gerçekten bizleri duygulandırıyorsunuz. Abi ne demek ya? Vallahi Zanzibar Türkiye'nin kardeşi ya. Türkiye'nin kardeş ülkesi Zanzibar. Bu arada Zanzibar bir ülke ama Tanzanya'ya bağlı dış işlerinde. İç işlerinde ise kendine bağlı. Kendi bayrağı, kendi polisi, kendi Tabii, cumhurbaşkanı. Tabii. Her şeyi var. Sadece kendi para birimi yok. Tanzanya yeşilini kullanıyor. Ve dış işlerinde Tanzanya'ya bağlı. Keşke Türk lirasını kullanıyor olsaydık da. Keşke TL kullanıyor olsaydık da daha iyi olurdu ya. Abi sizde bol sıfır var, Enzan bizde sıfır yok. Doğru. Hani eskiden vardı. Enzan vardı, şimdi Artık yok. kaldırdılar. Şimdi arkadaşlar şeye gidiyoruz. Kilisenin içerisine gireceğiz. Tamamdır. Ama tabii ki ibadet etmek için değil. Evet, tabii. Gezmek için gireceğiz. Biz Müslümanız elhamdülillah. İsmail abiyle daha önce de video çekmiştik. Eğer onu izlemek isterseniz hemen bırakıyorum onu da ekrana. İlk videomuzda İsmail abiyle. Şimdi tekrardan geldik. İsmail abiyle tekrardan gezeceğiz buraları. Bu sefer gitmediğimiz yerler de vardı. Mesela biz buraya daha önce gelmemiştik. İsmail abi bize burayı da anlatacak. Bu videoyu izlediğiniz zaman Zanzibar'la ilgili, Stone Town'la ilgili birçok bilgi erişeceksiniz. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oturun arkadaşlar. Oturun arkadaşlar. Burcu Hanım, Emirhan Bey, Tommy Vincent'a geç. Evet arkadaşlar Hakuna. Matata. Evet. Zanzibar'da herhangi bir sıkıntı yoktur yani. Fakir olmamıza rağmen mutluyuz yani. Evet, tabii ki sizin sayenizde. Bildiğiniz gibi eskiden insanlar diğer ürünler gibi satılıyorlardı. Doğu Afrika'da Zanzibar kölelerin satış merkeziymiş. Yani köleler Afrika'nın içerisinden
alınıp ta Zanzibar'a kadar getiriliyorlardı ve şu anda bulunduğumuz yerde bir açık artırma vardı. İşte o açık artırmada satılıyorlardı. Ama satılmadan önce direklere bağlanıyorlardı ve iyice kırbaçlanıyorlardı. Neden öyle yapıyorlar? Neden böyle yapıyorlardı? Dayanıklılıklarını ölçmek için. Ne kadar dayanıklı olursan fiyatın da o kadar yüksek oluyor ve kolayca satılabiliyordu. Zanzibar'dan satın alınan köleler ya Asya kıtasına ya da Avrupa'ya gönderiliyorlardı. Yelkanlı gemiyle. Ve tabii ki zayıf olanlar satılamıyorlardı ve hemen öldürülüyorlardı. Sene 1873'te dünyada kölelik ticareti yasaklandı. Yasaklandıktan sonra İngiliz papaz adam Edward Steele, o İngiliz papaz adam bu kiliseyi yaptırmış ki artık insanlar buraya gelip ibadet etsinler diye ve burada yaşanan işkence unutulsun diye bu kiliseyi yaptırmış. Ve artık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kilise hala aktif halindedir yani. Yani hafta sonlarında genelde pazar gününde burada Hristiyan olanlar gelip ibadet ediyorlar. Hafta içi de bazen de gelip işte ilahi söylüyorlar. Bu kiliseyi yaptıran İngiliz papaz adam vefat ettikten sonra orada ileride gömüldü. Orada o onun mezarı. Şurada mı yatıyor abi? Tabii. Mumların altında. O şey var ya. Onun altında. Yani yaptıkları çirkinlikleri böyle örtmüşler öyle mi abi? Tabii ki ama her zaman dediğim gibi sizin yüzünüzden, Türklerin yüzünden bunlar biz yaşadık ya. Sizin koskoca Osmanlı İmparatorluğunuz vardı ama bizi kurtarmak için Zanzibar'a kadar gelmemiş. Keşke buraya kadar gelseydiniz de abi, öyle şeyleri yaşayamazdık yani. Ama gelmediniz ya. Ama Allah'a şükürler olsun. Şu anda artık diğer Avrupa'nın ülkeleri bizi somururken Türkler bizlere yardım ediyorlar. Vallahi sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ne muradınız varsa Allah'a versin. Allah cümlemizden razı olsun abi. Bu kilisenin inşaat işlemi devam ederken bu kiliseyi yaptıran adam, o İngiliz papaz adam kendi ülkesine yani İngiltere'ye gitmiş. Bu direkler var ya ters yapmışlar. Ters yapmışlar. Aslında bu taraf var ya yukarıda olması lazım. Bu tarafta aşağıda. Evet, hepsini öyle yapmışlar. Yanlış yapmışlar. Evet. Ama o İngiliz papaz adam Zanzibar'a geri geldikten sonra bakmış yanlış yapmışlar. Ama inşaat işlemi o kadar ilerlemişti ki artık geri dönüş yoktu yani. O da dedik tamam böyle devam etsin. Şimdi arkadaşlar buradan çok önemli bir ders alıyoruz. İşin başından ayrılmayacaksın. Bak ne dedim her taşın yanından geçerken bir hikayesi var ama bunu bilmiyoruz biz. Bak İsmail abiden öğrendik. Az önce bunun yanından sadece geçmiştik. Evet ama İsmail abiyle bak bunun ne olduğunu anlamış olduk. Şu anda gördüğünüz zincir var ya, işte kölelik ticareti zamanında kullanılan gerçek bir zincirdi. Aynı dili konuşan iki köle yan yana konulmuyorlardı. Çünkü bu şekilde yani aynı dili konuşan iki köle yan yana konulurlarsa o zaman anlaşıp kaçma planını kurabiliyorlardı. O yüzden bu şekilde yani dediğim gibi aynı dili konuşan iki köle yan yana konulmuyorlardı. Ve bu da köle başıymış. Ya onlara bakıyordu. Kendisine kandırıyorlardı. Diyorlardı ki sen bunlara iyice bak kaçmasınlar diye. Onlar satıldıktan sonra seni serbest bırakacağız. Halbuki durum böyle değildi. Onlar satıldıktan sonra en son kendisi de satılıyordu. Ve arkadaşlar daha önce söylediğim gibi Zanzibar'dan satın alınan köleler ya Avrupa'ya ya da Asya kıtasına gönderiliyorlardı. Batı Afrika'dan satın alınan köleler Amerika'ya gönderiliyorlardı. Şu anda tabii ki merak ediyor olabilirsiniz. Neden Asya kıtasında pek çok siyah insan yoktu? Çünkü Asya kıtasına gönderilen köleler kısırlaştırılıyorlardı ki çoğalmasınlar diye. Ama Amerikalılar bildiğiniz gibi eskiden de zekiymiş. Yani çoğalmalarına serbest bırakıyorduk ki tekrardan Afrika'dan köleleri satın almaya gerek kalmasın diye. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar?
Abi peki burada hangi millet yaptı bunu? Mesela bu insanlar burada köleleşti. Uman'dan gelen Araplar. Sadece Umman'dan gelen Araplar mı? Tabii ki Avrupa'daki insanlar da bizi satın alıyorlardı yani. O yüzden bunlar, yani Araplar bunu yapabiliyorlardı. Araplar yapıyordu. İngilizler falan geliyor muydu? İngilizler var mı hiç? İngilizler vardı o zaman da. Dedim ya, o İngiliz papaz adam var ya, Hı hı. o çok çabalamış bu kölelik ticareti yasaklanması için. Çok çabalamış. Diğer İngilizler vardı. Tabii ki onlar da destekliyorlardı yani bu Araplara. Bazen de yerli insanlarla ortak olarak çalışıyorlardı bu Araplar. Yani mesela yanıma gelebiliyorlardı. Diyebilirlerdi ki, İsmail bizimle 10 tane adam bulur musun? Sana 1 kilo altın vereceğiz. Ben de tamam diyorum. Gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Diyorum ki, arkadaşlar benimle gelir misiniz? Bir yere kadar gidelim. Orada çalışabiliriz ya da çalışacağız, parayı kazanacağız. Onlar da yiyorlar. Benimle geliyorlar. Ondan sonra vardıktan sonra o Arap adamın yanına yakalanıp köle olabiliyorlar. Artık o geçti yani. Geçmişte kaldı. Şu anda Allah'a şükürler olsun bizlere çok yardım ediyoruz. Tabii ki biz de bomboş durup sizden yardım beklemiyoruz. Biz de çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani ekmeğimizi kazanmak için çok çalışıyoruz. Dediğim gibi sadece oturup sizden yardım beklemiyoruz. Çalışıyoruz ama bildiğiniz gibi hala İngilizlerin, Amerikalıların sömürge altındayız yani. Eskiden gibi değil de ama yine de yani siyaset olarak, ekonomik açısından da hala sömürge altındayız yani. Yavaş yavaş siz de geliyorsunuz ve rahatlıyoruz. Gelin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kölelik ticareti zamanında kullanılan gerçek zincirler bunlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, Zanzibar'da satılan köleler Afrika'nın içerisinden alınıp ta buraya kadar, yani Zanzibar'a kadar getiriliyorlardı. Ve tabii ki az önce dediğim gibi açık artırmada satılıyorlar. Ama Zanzibar'a vardıktan sonra açık artırmaya gönderilmeden önce bu odalarda tutuluyorlardı. Yaklaşık olarak 3 gün boyunca burada tutuluyorlardı. Ondan sonra açık artırmaya gönderiliyorlardı. Ve o zaman da deniz o kadar uzak değildi. Buralara kadar sular geliyorlardı ve köleler tuvaletleri burada yapıyorlardı. Yapmış oldukları tuvalet gelgidin sayesinde temizleniyor. Bazen de sular boyularına kadar yükseliyordu. Vefat edenler oluyordu ve orada bir bekçi oturuyordu. Biri vefat ettiği zaman hemen alınıp başka yere atılıyordu. Bu şu anda bulunduğumuz odada yaklaşık olarak 75 tane kadın ve çocuk tutuluyordu bu odada. Öbür odada yaklaşık olarak 50 tane erkek tutuluyordu. Ama bunlar o zamanlardan kalan. Yani bu bir kölenin bileğindeydi galiba o zaman abi. Tabii. Bu da tabii o şekilde bağlanıyorlar. Yazık ya arkadaşlar ya. Sizin koskoca Osmanlı İmparatorluğunuz buraya kadar gelmemiş ya biz kurtarmak için ya. Çok sıcak oluyor abi burası. Tamamdır. Yok benden diyemiyorum yani. Burada o insanlar bu sıcakta 3 gün aç susuz kalıyorlardı öyle mi? Ya o kölelik ticaret yapanlar için fark etmiyordu yani. Abi hiç kaçmayı denememişler mi? Birlik olmayı, hadi birlik olalım, işte toparlanalım, ya Allah bismillah girelim. Dedim ya, onlar da bu kölelik ticareti yapanlar da zekiymiş yani. Aynı dili konuşan köleler yan yana korunmuyorlardı. O zaman anlaşmak çok zor oluyordu. O yüzden kaçmak da o kadar kolay değildi yani. Kaçanlar da vardı. Mesela benim dedem kaçmış, o yüzden buradayım yani. Kaçmasaydı belki de vefat ederdi yani yoldayken. Ya da Amerika'ya gidip ben de şu anda Amerikalı olurdum. Nasıl tam bir Türk vatandaşı görüyorsun değil mi abi? Örnek bir Türk vatandaşı. Şapkadan formaya, her şeyle. Geç. Abi bu senin akrabalık var mı? Benziyor. İşte benim kaçan dedem olabilir bu. Vallahi olabilir abi, benziyor ha. Benziyoruz. Vallahi benziyorsunuz abi ya. Ya valla gerçekten çok benziyoruz. Evet abi. O benim dedem olabilir. Aa, İsmail abinin dedesi. Evet. Ama tabii ki o kölelik ticareti yapmıyordu. Yok canım yapmıyor zaten belli delikanlı adam abi. Baş şekil. Gelin
arkadaşlar bu taraftan. Bu taraftan gelin. Abi burada ne yapıyorlar böyle? Ne var burada abi? Orada gizli bir şekilde çalmış olan cep telefonları da satılıyor. Hadi ya. Tabii. Ha, telefon satıyorlar orada hepsi. Arkadaşlar telefonunuz çalınırsa buraya geliyoruz. Tabii. Eskiden arkadaşlar deniz o taraftan ta öbür tarafa kadar. Gördüğünüz yol var ya. İşte eskiden orada deniz vardı. O taraftan öbür tarafa kadar nehir gibi buradan geçiyordu. Ve o taraftan o taraftan bu tarafa geçmek istediğiniz zaman mutlaka tekneyi kullanmak zorundaydınız yani. Yani ben şu an buradayım abi. Ben buradan pazara geçeceğim ama tekneyle geçmem lazım. Tabii, tabii. Artık insanlar köprünün üzerinden geçerek bu tarafa ya da o tarafa geçebiliyorlardı. Evet. Köprü yapıldıktan sonra başka yerlerde yaşayan insanlar buralara gelmek istedikleri zaman köprü yerine gidelim. Daracani'ye gidelim yani. Ha, o yüzden artık buranın adı Daracan olmuş. Anladım abi. Hani köprü yerine gidelim. Yani şu anda köprü yok, su da yok ama pazarın adı köprü pazarı gibi bir şey. Daracani pazarı. Ha, Daracan Pazar. Evet. Sonra da durdurmuşlar. Bu şekilde olmuş. Evet abi. Gidelim abi pazara. Pazarın Tamam. içini görelim hep beraber. Abi kırmızı muz çıktı mı? Geçen geldiğimizde kırmızı muzu yememiştik ya. Öyle mi? Evet bir bakın Ozan olmamış demiştin sen bana. Halo mambo be baba. Leuzian diye kundu. Sen kırmızı muz yedin mi daha önce? Yemedin mi hiç? Şimdi kırmızı muz yiyeceğiz tamam mı? Bak normalde Hadi sarı kaçıya ama bunlar bak. kırmızı gördün mü? Avokado mu bu? Abi Tabii avokado mu? tabii. Bunlar Abi bu niye bu kadar büyük ya? Ya valla buradaki avokadolar var ya. Hey maşallah gülle gibi Çok büyük valla. oluyor. Bu ne olabilir arkadaşlar? Mandalina. Mandalina'ya Evet. benziyor. Mandalina mı? Siz biliyorsunuz ya. Abi var bizde de var bu. He. İsmail abi ne fark oluyor? Tadında bir farklılığı var mı bunun? Ya, abi katı. Katı katı yapalım abi. Siz tadabilirsiniz Alayım bir arkadaşlar. katı katı Ondan yapayım. sonra Abi direkt anlarsınız. yiyoruz mu soyuyorum ben bunu. Soymanız lazım. yok öyle değil. Soy. Soy soy. Efendim kırmızı muzu deniyorum. Bakalım normal muzlardan yanıma farkı var mı? Kokusundan bir farklılığı yok. Normal muzdan daha tatlı. Güzel tadı çok. Aa, normal muzdan daha tatlı. Tadabilirsiniz arkadaşlar. Emirhan Bey nasıl? Çok bir fark yok tadında ama çok güzel. Yüksek ses söyleyelim. Normal muzdan daha tatlı ve daha yumuşak bence. Diğerleri Evet. daha sert. Vallahi Bence hakikaten iyi. daha güzel ha. Zaten bunu Kırmızı. Yani buraya gelince de kırmızı muz. Abi kırmızı muz buraya has bir şey mi? Tabii. İsterseniz sizlere tohumları verebilirim yani. Ekelim mi? Çıkar mı? Size çıkar mı abi? Olsa bizimkiler yaparlardı abi. Mersin Antalya ekerdik. İsmail abi bu yerel halkın da ulaşabileceği bir şey mi? Yani örnek veriyorum bunu zenginler mi yer yoksa normal Genelde zenginler yiyebiliyorlar. Çünkü bunlar diğer muzlardan daha pahalı. ekstra bir fiyatı var yani. 2 katı falan mı abi? 2 katı falan İki mı? katlı, yok daha da fazla. Hadi. Ya 10 kat da olabilir yani. Ciddi misin abi? Tabii. Oo, bayağı farklı. Bunlar genelde turistler satın alabiliyorlar yani. Anladım. Biz satın alamıyoruz. Ne kadar abi borcumuz verelim? Yok. Siz bizim misafirimizsiniz. Abi olmaz ya. öyle Ya şey olur. Kırmızı muz. Nasıl? Güzel mi? İsteme bizden bulamayız ha sonra. Ha sonra isteme ha oğlum. Türkiye'de bulamam vallahi. İsmail abi. Efendim? Şimdi Zanzibar ben ikinci kez geliyorum. Çok güvenli bir ülke. Ben hiçbir sorunluk çekmedim burada. Gecesi Tabii. gündüzü. Her zaman güvenli. Tabii. Ondan yana sıfır endişem var. Ben daha önce Endonezya'ya da Etiyopya'ya da gittim. Etiyopya, Addis Ababa inanılmaz zor bir coğrafyaydı. Ama burada hiçbir zorluk yok. Ama burada yine de insanlar telefonunu nasıl çaldırabilir? Motosikletli hırsızlar mı oluyor? Yani neye Ya dikkat şimdi etmesi lazım? şöyle, kalabalık bir yerden geçerken ve eğer telefonunu iyi bir şekilde saklamadınız, o zaman çalınabilir. Yani örnek olarak söyleyeyim. Böyle. Bu Anladım. şekilde duruyorsa, o zaman adam biri hemen onu çalabilir yani. Fermuarın çekiliyse çalabilir mi onun cebinden? Fermuar çekiyor. Yani kapkaç diye bir şey yok ama bu şekilde duruyorsa adam alıp kaçabilir yani. Anladım. Ya inanmayacaksın abi. Etiyopya'da çaldırdı abi. her yerim kapalıyken yine çalıyorlar abi. Abi inanılmazlar. Yan kesicilik Etiyopya'da inanılmaz seviyede. Arkadaşlar bunlar Kurumuş kurumuş ahtapot olan mu? balıklar. Ahtapot Eskiden galiba. Zanzibar'da buzdolaplar yoktu. İşte insanlar balıkları bu şekilde
uzun süre muhafaza edilir. Tabii ki Yalnız bu burada şekilde öyle bir koku muhafaza var ki ediyorum. abi şu an nefes almak istemezdim. Ve tarif edilemeyecek. Valla biz alıştık ya. Ben bunlar valla lopur lopurlu yerim yani. Ha yemesine eyvallahım da şu anki kokuya dayanılmaz abi. Ya Çok siz kokuyor. alışmadınız da o yüzden öyle geliyor size. Evet biraz felaket koku var şu an burada. Bunları böyle çerez niyetine mi yiyorsunuz abi ahtapotları? Bunlar pişirip çerez niyetine. yiyoruz yani. Ha, pişirip yiyorsunuz bunu. Hindistan cevizlerinin yağını da ekleyerek pişirip yiyoruz Ha, yani. anladım. Etler de et yanlı ha. Yani güzel yani. O da dana eti. Evet belli abi. Zaten Selam burada aleyküm domuz bebeğim. yok çünkü Müslüman bir ülke Baby Zanzibar. baba, upo. Nawageni kidogo baba. Ay ya. Abi sizde şey yok herhalde. Mesela ben Pakistan'a gittim. Adam mesela ayağıyla kesiyor. Ayağına bıçak takıyor baş parmağına. Ayağıyla eti kesiyor. Sizde öyle şeyler yok herhalde. Normal elle yapıyorsunuz. Yok biz Sadece Türkler açıkta. gibi yapıyoruz. Ya Pakistan gibi değil yani. Pakistan o konuda ayağıyla kesen var abi. Yani gittiğim için biliyorum. Baş parmağına koyuyor abi şuraya bıçağı. Parmağının arasına bıçağı koyuyor, eti tutup çekiyor. Aynen öyle yapıyor abi. Şöyle çekiyor, Ya bıçakla valla çeviriyor. bizim için çok zor olur. Biz alışmadık Aynen, yani. pratikleştirmeye çalışıyor yani. Burada ama elle kesiyorlar normal. Sadece etler açıkta kalıyor. Bozulma ihtimali yok mu abi bunların? Bozuluyor. Bak şimdi bunlar bu şekilde satılıyor. Ta saat 6'ya kadar. Ondan sonra buzdolaplarına geri konuluyor. Ertesi gün yine alınıp buraya bu şekilde asılarak satılıyor. Masailer burada da mı? Evet. Onlar da bir şeyler yapmış. Jumbo. Yani üretmiş oldukları kulağına ne olmuş ayakkabılar abi? var ya. Kulağı bak, bunun farklı kulağı var mesela. Anadolu Are you Masai? ya. Anadolu Masai, Masai. Masai selam biliyorum abi. Yapayım mı? Versene eline. Alo nakwambia msalimiane kimasai. Bak. Pero Sobay. Masai. Sobay. Şu değil mi abi? Böyle yapmıyorlar mı? Bu bilmez. Aa bu Subayi, Abi Subayi. orijinal Masai değil herhalde. Alo siapa maji baba? Bak çok Masai ile takıldım ben. Maji. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız efendim. Masailerle kan içen Masai ile bir video çekmiştik. O kanalda o videoyu da kanala bırakıyorum. Belki izlersiniz. Harbi Masai'ydi onlar. Abi kulağını Çakma sorsana. bir- Kulağı neden böyle? Anauliza vipi? Sikia umetoboa? Umetoboa vipi? Nakisa. Ha bıçakla. Bıçakla mı yapmış? Neden Kalkmış. ki? Neden abi? Anakuuliza kwa sababu gani? Billah. Onların kültürü. Kültürü. Böyle yapmaları Tamamen gerekiyor. yani görüntü olarak yapıyor öyle mi? Kültürü. Onların, Kaç yaşında yapmış abi kulağını böyle? Nanti aku robot ini. Onlar diyor ki 10 yaşında girdikleri zaman işte öyle yapıyorlar 10 yani. yaşında kulaklarını bu hale getiriyorlar ha. Tamamen görüntü diyorsun. Tabii. Şimdi arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi sebzeler satılıyor. O bu tarafta Et var. et var. Buralarda Sebze var. sebzeler var. Şurada Bu da balık tarafta- var herhalde. Evet. Midyeler de var. Evet. Selamun aleyküm. Emir atsana oğlum buraya bir tane midyeci Emir. Midyeci Emir. Arkadaşlar yakında midyeci Emir. Ha kabuğundan Gel. ayrılmış. Tabii. Kabuğundan ayrılmış. Tabii. Midye içi oğlum midye içi işte. Aynen öyle midye içi. Bu arada hemen bölmeden Evet. Emirhan Kaya kardeşim de Ankara'da Evet efendim. Ankara'da araç alımı satım yapıyoruz. Bütçeyi hiç fark etmeksizin hepinizi bekliyorum. Kapım her zaman açık. Ankara'dayız. adı belli otomatik. Adı belli otomatik. Altta zaten çıkar. Emir'e güvenebilirsiniz öz yeğenim. Eğer ikinci el araç alacaksanız Ankara'ya yolunuz düşerse ki düşsün Emir'den Oh. güvenle alırsınız. Kafanız rahat Arabalar olun. mı satıyorsun? Evet ben Oo, Ankara'dayım. Denizde kum, sende para. Estağfurullah. Havada yıldız, sende para. Daha değil abi o kadar değil. O kadar en üst segmentleri satmıyor da ama yine de fena değildir yani. Emirhan iyidir bu konuda. O yüzden diyorum ya. Seni de bekliyorum dükkana. Havada yıldız. Sende para. İyi ki geldiniz ya arkadaşlar. Eyvallah. Ama Gelin. sana dedim abi eşimle çocuğu getireceğim dedim. Geldi. Bu ne ya? Bize de söz verdi. Abi buranın dezavantajlarından birini söylüyorum. Evet. Bunu sen Cumhurbaşkanı ile görüşürsen çok sevinirim. Tamamdır. Abi 50 dolar senden Tanzanya hükümeti alıyor. 44 dolar da sigorta olarak Zanzibar hükümeti alıyor. Toplamda ülkeye girmen 94 dolar. Keşke bunu daha düşük yapsalar. Böyle 20 dolar, 30 dolar daha çok sirkülasyondan kazanırlar. Ha doğrudur, doğrudur. Çok para. Bak üçümüzün İnşallah. girmesi 15.000 TL belki de. Tamamdır. İnşallah bir daha Cumhurbaşkanımızla görüştüğümde
söylerim kendisine. İnşallah bunu söyle abi. Bunu isyan İnşallah ediyoruz. maşallah yok. Mutlaka söylerim. Tamamdır abi. Bizden kaldırsın abi. Bu ülke için çok önemli. Gerçekten ülke için önemli abi. Daha fazla turisti gelir. Abi Sri Lanka kaldırdı. Bali kaldırdı Türklere mesela. Aa, iyi ki söyledin Hep ya. bunlar kaldırdı. Sri Lanka 50 dolarda kaldırdı. Bali 35 dolarda o da kaldırdı. Tamamdır. İnşallah söyleriz İnşallah abi. Cumhurbaşkanımıza. Evet devam edelim. Şimdi muhabbetimize. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü baharat satılıyor. Yani biz buraya baharat çarşısı diyoruz. Bu ne Burada arkadaşlar tahmin edin bakalım. Ha sen yok. Ne bu? Bu söyle bakalım. Ne olabilir? Ben biliyorum. Ben. Baksana bana benziyor. Karabiber bu. Karabiber. Zanzibar biliyorsunuz baharat adası. Baharatları çok meşhur. Aa, çok inanılmaz iyi kokuyor ha. Kocaman sanki bir tarçın içine Alo, düşmüş gibi hava oluyorsun. bir karafu. Çiğneyebilirsin. Karanfil. Karanfil ya. Karanfil. Bir tane ben alayım karanfil abi. Ver bir tane ağzımıza. Şöyle bir tane karanfil. Şimdi arkadaşlar bu karanfil var ya. Bu Zanzibar'da baharatların kralı oluyor. Bizim burada en çok ihracat ettiğimiz baharat karanfildir. Karanfil de arkadaşlar diş macunu üretmek için kullanıyoruz. Masaj yağı üretmek için de karanfil kullanıyoruz. Efendime söyleyeyim diş ağrısını gidermek için de kullanıyoruz. Ve arkadaşlar Zanzibar'da esrar çekmek yasaktır. Ama tabii ki çekenler var. Yasaklı madde. Tabii. Yasaklı madde diyelim. Sanırım Türkiye'de de aynı şeyi. Tabii de Türkiye'de yasak. Yasaklı geçerli. madde. Tamamdır. Şimdi burada diyelim ki esrar çekmek istiyorsun Yasaklı ama madde. Bunu söylemem lazım. kokusunun çıkmasını istemiyorsun. O zaman karanfil, o esrar var ya, karanfil ile karıştırıyorsun. O şekilde içiyorsun, çekiyorsun. Koku hiç çıkmıyor. Bazen de karanfile aldatıcı baharat diyoruz yani. Su bastırıyor. İzlerken siz de yorum yapmayı, işte efendime söyleyeyim abone olmayı lütfen unutmayalım. Bunlar çok hayati. Özellikle abone olursanız çok memnun olurum. Zanzibar'ı İsmail abiyle gezmeye devam ediyoruz efendim. Televizyondan izleyenler de daha Vallahi, sonradan girip telefondan yorum yaparsa sevinirim. Evet İsmail abi. Vallahi abone olurlarsa ve yorum yaparlarsa biz de yani Zanzibar'daki insanlar çok mutlu oluruz yani. Evet İsmail Çünkü abi için yapın. Tolga Bey gerçekten senin sayende Estağfurullah. Zanzibar'a çok yardım geliyor Türkiye'den. Estağfurullah abi. Abi ben birçok yere gittim. İşte Bali'si, Sri Lanka'sı, Tayland'ın adaları, yani çok turistik yerlerin hepsine gittim. Ama beni en etkileyen, 45-44 ülke gördüm. En etkileyen neresi dersen Zanzibar derim. Hakuna Matata! Vallahi bak. Zanzibar! Hakuna Matata. Şimdi bu tür kapılar arkadaşlar eskiden Hindistan'da çok kullanılıyordu. Biliyor musunuz neden? Hindistan'da bildiğiniz gibi çok fil var. Hindistan'daki insanlar kendilerini fillerden korumak için bu tür kapılar kullanıyorlardı. Yani filler içeriye girmeye çalıştıkları zaman bunlardan acı çekerek geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Ama şu anda Zanzibar'da bu tür kapılar görselli, yani görsel amaçlı olarak kullanıyoruz. Filler Zanzibar'da yoktur arkadaşlar. Tabii. Yani bu tür kapılar genelde zenginler kullanıyorlar yani. Ne kadar Fakir olanlar benim gibi kullanamazlar yani. yani ne kadar şundan varsa şöyle varsa bu zenginliği gösteriyor. Tabii. Bunda Tabii. bayağı var. Bu bayağı bir zenginmiş herhalde abi. O burada yaşayan zengin bir adamdır. Peki İsmail abi bunu neye göre koyuyor? Mesela bir evim var da bunu mu bir tane mi koyuyorum? Veya bir evim bir arabam var da mı bir tane koyuyorum? Bunun derecelendirmesi nasıl oluyor? Yok, derecelendirmesi yoktur yani. Sen bunu yapabiliyorsan Yani zaten çok süslemek için güçlüsündür. kullanıyorlar yani. Dediğim gibi görsel amaçlı kullanıyorlar yani. Kapın büyükse bunların sayısı da çok olacak yani. Anladım. Kapın küçükse Kapının şeyine göre anladım. Ya bu adam çok zenginmiş. Burada kim oturuyordu bilmiyorum ama çok zenginmiş ve burada Hintliler oturuyormuş. Tabii. Ummanlıların kapıları daha farklı motifler var. tabii genelde onların kapılarında Kur'an-ı Kerim ayetler bulunuyor. Efendim burası Stolta'nın tam merkezi, göbeği. Tabii. Hayatın kalbinin attığı yer burası Joe's Corner. İsmail abi daha iyi anlatır. Joe's Corner. Türkçesi çene. Çeneler. Şimdi o çeneler var ya o köpek balığından kaynakıyor. O yüzden Jaws. Çenelerin
kesişmesi. Abi buranın olayı şu mu? Zanzibar halkı burada oturuyor, siyaset konuşabiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Tabii, Hayatın tabii. tüm muhabbeti burada dönüyor. Doğru mu abi? Evet, genelde Stone Town'unda yaşayanlar akşamları da burada toplanıyorlar. Orada kapalı olan yer var ya, orada o kutu, kapalı olan kutu. İçinde televizyon var. Akşamları da açılıyor ve dediğim gibi Stone Town'unda yaşayan insanlar buraya gelip televizyon izliyorlar, oyun oynuyorlar, kahve içiyorlar, çay da içiyorlar, sohbet ediyorlar. Yani futboldan işte tartışma yapıyorlar, siyaset üzerinde tartışma yapıyorlar. Dünyada olup bitenleri de işte burada konuşuluyor. Mesela şu anda Amerika İran'a saldırmış. Hatta diyorlar ki İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek yani. Aman Allah Ama korusun. arkadaşlar bunu bilin. Biz de sizin yanınızdasınız yani. Biz gerçekten doğru söylüyorum. Olmumu görün arkadaşlar. Savaş çıkarsa biz gerçekten Türkiye'ye gelip sizinle beraber Amerika'ya karşı gümbür gümbür savaşırız yani. Eyvallah abi. Daha önce biz bu savaşı verdik abi. Hadlerini bildirdik. Öyle kolay değil Türkiye'ye saldırmak. Biliyorum. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Turkish. Yes, Turkish. Arkadaş. 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 Al şunu. Abi ne diyorsun bu telefon işine? Bu ilk telefon muydu buranın? Şimdi arkadaşlar eskiden cep telefonlar yoktu yani. Mesela diyelim ki ben telefon ya da Avrupa'da yaşayan bir akrabamı aramak istiyorum. Ya da Anakara, Tanzanya'da yaşayan bir akrabamı aramak istiyorum. O zaman buraya geliyordum ve o telefonu kullanarak ya Avrupa'da ya da Anakara, Tanzanya'da ya da Zanzibar'ın başka bir bölgesinde yaşayan bir akrabamı arayabiliyordum yani eskiden. Şu anda tabii ki o Çalışmıyor. telefonu kullanan herhangi biri kimse yoktu. Ama görsellik amaçlı olarak kullanılıyor. Arkadaşlar sanki acıktınız ya. Yok. Açlıktan nefesiniz kokuyor. Yok abi ya. Abi kahve içelim be. İçebiliriz. Kahve içelim sonra da yemek yeriz abi. Efendim burası oldukça güvenli bir şehir merkezi. Böyle dar olduğuna bakmayın. Gece karanlık olduğuna da yani çok korkmayın böyle. Endişe etmeyin ilk defa gelirseniz. Bakın her yerde kamera var. Bu kameralar 7/24 izleniyor. O yüzden burada hiçbir turiste kolay kolay asla karışmazlar. O yüzden çok rahat gezebilirsiniz. Biraz sizi etraf telaşlandırabilir. Burası sonuçta bir Afrika. Ama burası bildiğiniz gibi bir Afrika değil. Oldukça güvenli yer, içiniz rahat olsun. İnternet kafe diye, PlayStation kafe diye buraya geldim, çektim ben. Afrika'da bir PlayStation kafe diye. Tabii, 3 tabii. milyon izlendi abi. Öyle mi? İnsanlar inanılmaz merak etti ya. Efendim yine geldik. Zanzibar'da bir PlayStation kafe. PlayStation 3 var, 4 var. İnsanlar böyle burada oturup oynuyorlar. Jumbo, Aray Kapunga. burada PlayStation 2 oynayanlar var. PlayStation 2 var. Tolga Bey. Efendim abi ne diyorlar? Bu da diyor ki onlar kazandılar. Kazandılar mı diyor? Tabii. İçeride ne klima var ne bir şey ama insanlarda böyle bir sıcak bir ortam var yani. Bakın bugün PlayStation 2 oynamazsınız belki. Telefondaki oyunlar daha gerçekçi ama burada PlayStation 2 oynayan kardeşlerim de var. Most Wanted mı oynuyorlar? Abi burada kaç para mesela bunun bir saati? Ne bileyim fiyatı nedir abi bunun? Sormam lazım. Alo ana yaklaşık olarak $1 oluyor bir saat için. 1 dolar. Bir saati 1 dolar. Yani bir saati 46 lira falan bir saati. Yani o civarında. Anladım abi. Ve bugün gördüğün gibi çok çocuk sayısı var Peki burada. burada oynayamayan çocuk var mı abi? Var. Hangileri? Mesela bu sadece izliyor. Var O da mı? izliyor. Abi ben para versem o çocuklar oynasalar olur mu? Yok, köydeki çocuklara verirsek daha iyi olur Bunlar yani. da oynasın be. Bakıyorlar abi. Ben anlarım onları ya. Tamamdır. Ben tamamdır. de öyleydim çünkü biliyor musun? Tamam. Benim de yoktu. Tamamdır. Ben vereyim de. Ah ben sana vereyim abi. O parayla abi çocuklar Allora, oynasın. se valeo qua accesi. Goya. Ya benim de yoktu. Komşudan çok izlerdim ya. Çınar'cığım gördün mü? PlayStation 2 oynuyorlar ha. Şimdi bugün Zanzibar'da İslam dinimizin yeni yıl olduğu için Hı hı.
çocuklar normal okula ve Kur'an okuluna gitmiyorlar yani. O yüzden burada toplanmışlar. Anladım. Genelde sadece akşamlarda bu kadar çok çocuk oluyor. Anladım abi. İyi. Şimdi oynatacaklar mı abi onları? Çocuklar oynayacak mı? Tabii parayı verdin ya. Aha, tamam. Senin sayende oynayacaklar Oynasınlar yani. abi. Ben onların yaşındaydım. Çok komşuya gider izlerdim. Durumumuz yok bizim orada. Tamam. Anlarım yani onları. FIFA'da oynuyorlar evet. Sen de oynuyor musun Türkiye'de? Babası bu iş yapıyor abi. Öyle mi? Ben PlayStation satıyorum ya. Unuttun beni. Bu arada efendim ben de PlayStation satıyorum. Bir oyun konsolu mağazam var. Playbox. Playbox Bursa. Google harita yazarsanız hemen çıkar. Instagram'da Playbox Bursa. Hatta tanıtım filminde bir araya sokayım ya. Tam zamana gelmiş. Hadi gir bakalım Tolga Efendi. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım. Playbox Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır, kapalı kutu, bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere 1 yıl garanti veriyoruz ama aldığınız ürün 1 ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim, siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriye asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox'a bekleriz efendim. Havale sorusunda ülkemizin her yerine PlayStation'larımızı gönderiyoruz. Hadi videomuza artık devam edelim. Diğer Türk arkadaşlarımız genelde bu deniz kabuklar var ya. Aha. Çok alıyorlar. Gerçekten. Ama amasını söylesene bir abi. Alırlarsa ne Ama olur? şimdi arkadaşlar bunu satın alırsanız Türkiye'ye bizim devletimizden sertifikayı almadan götüremezsiniz. Gerçekten. Tabii. O yüzden buraya gelirseniz efendim deniz kabuğu Havaalanından alırsanız dikkat geçiremezsiniz edin. yani, ele Dolandırılmayın. koyuyorlar. Yani burada kalmak zorunda kalabilir. Mesela bunu böyle götüremezsin. Sertifikasını alman lazım. Sertifikası yoksa havalimanında elinden alırlar. Burada veriyor Tabii musun? ki. Evet, yok buradan değil. Başka bir hükümetten. devlet dairesinden o sertifikayı Ya alıyorsunuz. Alman'da biraz zor ama. Ya almadan Almanın bir anlamı yok yani. Tabii. yani sertifikayı almadan Tolga Bey dediği gibi havaalanından sizden elden alıyorlar yani. El Burada koyuyorlar. bir el işçisi, emekçisi abim var. Bak tamamen el yapımı bir çanta yapıyor abim. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Sen gitsene. Sen gitsene. Asenta. Asenta değil pardon. Asenta kim dedi? Kim dedi o Asenta'yı? Asenta olacak. Efendim efsane bir kahveciye geldik şimdi. Jambo Jambo. bana habari gani. Hoş Ne bir bulduk. hali? Abi Türkçe nereden biliyorlar? Türkçe biliyorlar. Biliyor. Azıcık biliyor. Abi buraya Yo, kaç yo, tane yo. Türk getirdi? Türkçe öğrenmiş ya. Jambo bana habari gani. Nzuri sana. Eyo wageni. Wakaribisha. Zanzibar Coffee. Hakuna matata. Hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, eyo wageni. Wakaribishwa Zanzibar Coffee. Hakuna matata. Na pwani mchangani. Hakuna Matata. Bomba. Se va malunde, se va. Se va malunde, se va. Zanzibar böyle bir yer efendim. Bomba, bomba. Se va malunde, se va. Se va malunde, se va. Böyle. Asenta sana. Abi inanılmaz neşeliler ya. Allah neşenizi bozmasın. Burası tarihi bir kahveci. Burada kesinlikle kahve için efendim. Burası otel arkadaşlar. Jumbo. Hakuna Matata. Allah aşağıda Aşağıda- kıyamet var aşağıda.
Abi bir şarkı patlatsam devamı gelecek ha. Neyse zehirli oku atmayayım. Efendim şöyle yüksek bir yerdeyiz. Manzarası oldukça güzel. Hello. Ya fark etmez. Yani buraları çökebiliriz. Burada kahve içmek inanılmaz rahatlatıcı. Çok sıcak havadan kaçıyorsunuz efendim. Burada böyle serin serin oturuyorsunuz burada. Manzaranızda müthiş bir Stone Town manzarası. Böyle bir yerde güzel bir kahvenin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi biz de bir kahve içeceğiz. Bari bari bomba, bomba, bomba. Se va malunde, se va, se va. Se va malunde, se va. Se va malunde, se va, se va. Se va malunde, se va, se va. Se va malunde, se va, se va. Se va. Asente sana, asente sana madam. Burada bir abla vardı, satıcı abla. Hatırladım. Tamam. Efendim burada daha önce bir abla vardı. Satış yapıyordu burada böyle. Onun evine girmiştik, hatta çocuklarını görmüştük. Oraya girdik ya. Evet evet, burada yaşıyorlardı. How are you bro? Masuk dua rekam jiwa. How are you? Good. Rasanya pada kubuka. Ona para vermiştik top alsın diye. Doğru. Hatırladım ben. Nerede? Sahilde tanıştık. Yanımızda nakit yoktu. Bizden top istemişti. Şimdi sözümüzü tuttuk. Bak karşımıza çıktı. Alırsın topu, tamam mı? Annesi de yine burada. Çamaşır yıkıyor şu anda. Salah satu berkuya. Awal ada kawan Ne diyorsunuz abi? Ne konuşuyorsunuz? Diyorum ki siz Masud var ya bu çocuğu alıp Türkiye'ye götürmek istiyorsunuz. Yok abi, demeyelim şaka. Aman abi ümit vermeyelim şimdi çocuk insanlara. Öyle bir şey yok da. Masud udah sama Dugal? Efendim? Oğlum hayır öyle şeyler sormayın ya. Hayır abi öyle şeyler sormayın. Anauliza kwani yuko Ümitlendirme. tayari Ümitlendirmeyin oğlum. kwenda peleka Uturuki. Ha diyor ki Masud unataka. Annesi diyor ki isterseniz onu alabilirsiniz ama babasından izin almanız lazım. Babası zaten okey der hemen de çocuğu ümitlendirmeyelim şimdi. Abi çocuğa ben harçlık vereceğim de ileride mi vereyim? Elinden almasınlar şimdi. Yok. Vereyim burada. Direkt vereyim mi çocuğa? Direkt verebilirsin. Tamamdır. Ya da annesine verebilirsin. Alo ampe aku pe. Verebilirsin. Buyur kardeşim. Top alırsın. Top alsın abi yine. Anak ampe maraila alikuja mpira ukacheza. Pia karudo mpira. Yani maraila si alivyokuja alikupa mpira. Sasa. Bro, nice video. See you. See you. Bak Masai selam, Masai. Bunları öğreteceğim bunlara Masai. Masai selam. Chika kan dua sabuni. Öğreteceğim onları. Masudi. Kaya poa. Goodbye. Asente sana. Abi burada yine matata var galiba. Şu anda sanırım matata var. matata bitti. Artık matata yoktur. Abi baksana güm top oynuyorlar. Ya şimdi futbol sahası yok Aha, burada. aha, bak, nasıl sektiriyor, Arkadaşlar bak. onu artık transfer edebilirsiniz Galatasaray'a. Abi Bursa Spor almamız lazım. Galatasaray Osimhen alıyor abi adamlar. Yok artık evet. Bursa Spor'a lazım abi. Bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Bu da- Çocuklar şov yapmaya başladı abi. Kamerayı biraz daha tutarsan hepsi bir Ronaldinho olacak. Arda Güler, yes. Arda Güler. Arda Güler. Gördün mü? Formanı gören Arda Güler diyor. Ya şu top bizde de vardı. Şu top var ya ıslandığı zaman mermi olurdu Değil mi ya abi? şu. Suratımda çok patladı şu top ya. Bunları hatırladınız mı? Şeyin önündekiler değil mi abi? Kapının önündekiler. Hop. Habari gali nzuri sana eyo wageni wakaribishwa lazima yetu hakuna matata hakuna matata. Hakuna Matata. Aa, balık ayağı. Çal bakalım balık ayağı. Eyo wageni wakaribishwa lazima yetu hakuna matata.
Coba dilihat Gördün lagi. mü? Benim juga mau jawab juga lagi. Bak gördün mü? Emir, Efendim? Emir. Gel bakayım, bozuk paran var mı? Bozuk para. Şimdi kavga olacak. Hadi. Yok. Bazen çocuklara böyle para dağıtıyoruz ama dağıtmak çok zor. Çünkü birine verdiğin zaman hepsi istiyor. Hepsine verelim. Dert değil ama sırayla almayı sevmiyorlar. Hemen böyle almayı seviyorlar. Şimdi İsmail abiye verdik. Dedim İsmail'den alalım dedik. İsmail abinin peşindeler. Kule. Atak eskali satu biang, atak peni ule. Atak peni. Abi bir verdik ve çocukların hepsi saldırıyor. Tanıdılar bile bizi yine geldiler. Yap bakalım bir Kenan Yıldız. Vay be, aslanım olsun benim be. be. Arkadaşlarına selam söyleyeceğim buradan. Buradan Eymen'e, Zeynep'e, Esile'ye, bir de Berat'a, Efe'ye selam olsun. Selam olsun. Hadi bakalım. Çınar'ın arkadaşlarına selam olsun diyelim. Arkadaşlara demiş bana selam gönder de ona da Çınar selam gönderdi. Evet efendim, burada Freddie Mercury'nin müzesi var. Abi bu müzesi evi başka yerdeydi galiba değil mi? Evet, bu sadece Nasıl müzesi. biliyorum? Bu Gelin sadece müzesi. arkadaşlar. Dünyaca Bildiğiniz ünlü. Freddie Mercury. Tabii. Dünyaca ünlü bir şarkıcı. We Are Champions şarkısını söyleyen abi işte. Ha, We Are Champions. Telif olmasın diye biz söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir zamanda Zanzibar ve Hindistan İngilizlerin sömürge altındaydı. Şimdi ailesi Hindistan'dan Zanzibar'a gelmiş İngilizlerde çalışmak için. Kendisi de Zanzibar'da doğdu. Doğduktan hemen sonra tekrardan diğer akrabalarının yanına Hindistan'da gitmiş. Orada işte okudu ve müzik aletlerin çalmayı öğrenmiş, şarkı söylemeyi öğrenmiş. Sene 1963'te tekrardan Zanzibar'a geldi. Ve bir sene sonra yani 1964'te Zanzibar'da darbe olmuş. Yani şu andaki devletimizi Oman'dan gelen Araplardan aldık. Ailesiyle beraber İngiltere'ye kaçmış. İşte İngiltere'deyken rock müzik grubu adı Queen kurmuş ve dünyada çok ünlü bir şarkıcı olmuş. Sonra da eşi cinsel ilişkisinde bulundu. O şekilde de HIV yakalamış ve sene 1991'de dünyadan göçüp gitmiş. Ama Zanzibar doğumlu. Zanzibar'da büyüyor. Zanzibar'da doğdu Doğdu. ama ailesi Hindistan'dan gelmiş. Anladım. Baksana bize benzemiyor. Freddie Mercury'nin de böyle bir hikayesi vardı efendim. Ama tabii ki Zanzibar'da çok karışık insan var yani dediğim Evet. gibi. Çok da seveni vardı Freddie Mercury'nin. Buradan Freddie Mercury sevenler de Buradan Freddie Mercury'nin arkadaşlar, buradan müzesini gidelim. görmüş olduk. Ben bir Girişi. gidelim. Müzenin içine Bey baba. girmiyoruz. Çok bir şey yok bizim. Bir şey yok ama. arkadaşlar. Girmemize gerek yoktu. Evet. Evet efendim, yemek yemeye geldik. Lukman'a geldik yine. Evet. Lukman benim en sevdiğim restoranlardan bir tanesi. Selamünaleyküm. Tabii baba. Hemen ne bakalım ne yeriz? Şöyle bakalım. Ya Çınar sen ne yersin? Abi ben tavuk yiyeceğim. Chicken yiyeceğim. Abi 2 parça tavuk bana gelse yeter. Şimdi efendim bir bu çantamız var. Bir şöyle bir çantamız var. Ben bunları İsmail abiye vereceğim. Bunun ne olduğunu sonraki videoda göreceğiz. Sürpriz. Devamını açıklamayayım abi. İsmail abi şunu söyle. Sonraki şunu videoda sırtına geçir, göreceğiz. damat eder. Efendim videomuzu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bunların içinde neler var, neler yapacağız İsmail abiyle anlatacağız onları. Yine İsmail abiyle olacağız. İsmail abi bizi kırmadı, Allah razı olsun ondan. Bizi Zanzibar'ı yine müthiş gezdirdin abi. Muhteşem gezdirdi. Spontanı yıldık yuttuk yine. Her yerini tam kitabın ortasından konuştu. Muhteşem bir adam. Kesinlikle İsmail abi. Vallahi Efendim siz de Zanzibar'a gelirseniz İsmail abiye ulaşın. Sizi çok güzel şekilde gezdirecek. Evet. İsmail abi teşekkür ederim. Vallahi Zanzibar'a geldiğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer Türk kardeşlerimize de şunu söylemek istiyorum.
Zanzibar'da onlar için kapılarımız her zaman açıktır. İstedikleri zaman gelebilirler. Ve geldikleri zaman Zanzibar'a onlara seve seve yardımcı oluruz. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. Çok teşekkür ederim. Efendim bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kaçırmayın bir sonraki bölümü. Yine İsmail abiyle beraber olacağız. Bu sefer bakalım neler var. Bakalım bu çantalardan neler çıkacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi Jumbo. Jambo bana, habari gani, zuri sana, eyo wageni. Efendim görüşürüz. Bir sonraki videoda Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Zanzibar yetu, hakuna matata, karibuni wageni, hakuna matata.